Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz ekrana çok sığmıyor ama bu yelpaze model çantayı çalışacağız. Kendi tasarımım olan bir model oldu. Gerçekten çok hoş. Şöyle bakın. Çok güzel ve çok kullanışlı bir çanta oldu. Bence umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle çantamın yapımına tabandan başladığım sık iğnelerle dikdörtgen bir taban elde ettikten sonra modelimin kurulumunu yaptım. Detaylı olarak tabanınızı büyütüp küçültmeyi, çantanızı büyütüp küçültmeyi nasıl yapacağınızı detaylı olarak video içerisinde bahsettim. İstediğiniz boyutlarda, ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle tabanla birlikte ölçtüğüm zaman şöyle bakın 35-36 santim kadar uzunluğu oldu. Şöyle genişliğini ölçtüğümde de 45 santim genişliğinde oldu. Tabandan itibaren ölçtüğümde tabanı saymadan şu kısmı ölçtüğümde de 30-31 santim kadar olmuş oldu. Askısıyla birlikte şöyle tabandan itibaren ölçtüğümde de 56 santim uzunluğunda olmuş oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Genişliğini de hemen paylaşayım. Şöyle genişliği de 12-12,5 santim, hatta 13 santim kadar olmuş oldu. Gerçekten oldukça kullanışlı bir model oldu. Malzemelerimden bahsedecek olursam bakın şu şekilde Lamia markasının Loren kağıt ipini kullandım. Şöyle örümü oldukça güzel. Şöyle çıkarabiliyor muyum? Bakalım. Dokusu rahat, yani çok el acıtmıyor diğer kağıt ipler gibi. Yapısı da çok ne çok kalın ne de çok ince, tam orta ara boyutta model için gerçekten harika. Başka kağıt iplerle örebilirsiniz, rafya iple örebilirsiniz, makrome iple örebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Makrome iple örecek olursanız eğer çok kalın bir makrome tercih etmemenizi öneririm. Çünkü çantayı çok fazla ağırlaştırabilir. 1,5 en fazla 2 milimlik bir makrome ip kullanabilirsiniz. Şimdi bundan ne kadar kullandım? 200 gramlık bir ip. Tam olarak 2 adet kullanmış oldum ben bu boyuttaki çantam için. Çantanızın boyutuna göre tabii ki ipinizin kullandığınız ipin ne kadar olduğu değişecektir. Bunu kullanırken 3,5 milim tığ kullandım. Kağıt ipinizin inceliğine, kalınlığına, elinizin ayarına göre tabii tığınızın numarasını büyütüp küçültebilirsiniz. Ama bu ip için gerçekten ideal bir tığ numarası olmuş oldu. Malzemelerim de bu şekilde. Hadi o zaman çantamızın yapımına başlayalım. Çantamın öncelikle tabanından başlıyorum. Çantam için çantamdaki modeli kurabilmek için 3'ün katları şeklinde bir sayı elde etmem gerekiyor. O yüzden başlangıcımı 21 tane sık iğne ile yapacağım. 22 zincir çekeceğim ve 21 tane sık iğne yapacağım. Uzunluğunu da yine 3'ün katları şeklinde ayarlayacağım. Tüm etrafını topladığım zaman 3'ün katlarına denk geliyor olabilmesi için. Yani şimdi bakın, öncelikle bir tane bağlama zincir çekiyorum. Daha sonrasında 21 tane ne çok sıkı ne de çok geniş bırakarak zincirlerimi çekiyorum. 21 tane. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi dediğim gibi 21 tane sık iğne elde etmem gerekiyor. 21 artı bir zincir daha çekiyorum. Üst sırama geçişimde kullanacağım bu zincirimi. Şimdi bakın, zincirlerimin ön yüzü bu şekilde, arka kısmını çeviriyorum. Şuradaki arkadaki çıkıntılı yerlere batarak ilerleyeceğiz. Dediğim gibi ne çok sıkı ne de çok gevşek bıraktım. İpimi arka kanadına batarken çok zorlanmamak adına bakın 22. zincirim burada. Son olarak çektiğim 21. zincirimin arka kanadına, yani şuradan baktığımda ikinci zincirimin arka kanadına batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ne demiştim? 3'ün katları şeklinde olması gerekiyor. O yüzden 21 yaptım. 24 yapabilirsiniz. 18 yapabilirsiniz. 16 yapabilirsiniz. Bu tamamen istediğiniz ölçüye, İstediğiniz genişliğe bağlı, ama 3'ün katları şeklinde bir sık iğne sayısı elde etmeniz gerekiyor. 3'ün katları şeklinde zincirinizi çekiyorsunuz. Artı bir zincir daha çekip sık iğnelerinize başlıyorsunuz. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Hep arka kanatlara batarak ilerliyorum. Bir sık iğne, yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum.
Sık iğnelerimi yaparak bakın son zincirimin olduğu yere kadar geldim. Toplamda 21 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi bir zincir çekip ikinci sırama geçişimi sağlıyorum. Dibindekiye bakın ilk sık iğneme batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğneye birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum ve yine 21 tane sık iğnemi elde ediyorum. Bir zincir çekip 3. sırama geçiyorum. Orada da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 21 tane sık iğnemi örerek ilerliyorum. Yeteri uzunluğa gelene kadar tabanımda sadece sık iğnelerle ilerliyorum. Yeteri uzunluğa geldiğimde tekrar model kurulumu ve tabanımın kenar tığlaması için geliyorum. Evet, tabanda yeteri uzunluğa kadar gelmiş oldum. Ne demiştim? Tabanım 3'ün katları şeklinde olması gerekiyor ki modeli kurabileyim diye. Şimdi bakın toplamda 59 sıra ördüm. 21 sırada 21 sık iğne de başlangıçta yapmıştım. 59 sıra örmemin sebebi bakın 3'ün katlarından bir eksik örüyorum ki şimdi her tarafını sık iğnelerle gittiğim zaman burada bir sırada bu kısma gittiğimde 60'a denk getirmiş olacağım. Bu şekilde sıra sayısını da dengelemiş olacağım. Arttırma eksiltme yapmama gerek kalmadan modelime geçişimi sağlayacağım. 21 tane sık iğne ile başladım. Toplamda 59 sıra sık iğne sırası ördüm. Uzunluğunu 59 sıraya göre ayarladım. Son olarak sık iğnelerimi yaptıktan sonra ölçüsünü de paylaşacağım. Hemen bakın buradan kenarlardan sık iğne tığlamasına başlıyorum. Öncelikle bir işaretleyici alayım. Şöyle bakın son sık iğnemin olduğu yere bir sık iğne daha yapıyorum. Dönüşümde kullanıyorum bunu. Bu başlangıç noktama işaretleyicimi takıyorum. Hemen iki sık iğne arasındaki boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki yine iki sık iğne arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki sık iğne arasındaki boşluğa bir sık iğne. Yine iki sık iğne arasındaki boşluğa bir sık iğne. Bakın yine yandaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne. Yandakine geçtim. Bir sık iğne. Bu şekilde her bir boşluğa birer tane sık iğne yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak bakın köşeye kadar geldim. Toplamda baştan itibaren 58 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi hemen buraya bakın. İlk sık iğnemin olduğu yere batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bakın 59 oldu. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Şu anda 60 olmuş oldu bu kısmı. Hemen yan kısmı eşitlemiş oldum. Bir sıra daha yapacağım için buraya 3 kez batacağım. Bakın 2 tanesini yan kısma aldım. Bir tanesi de taban kısma almış olacağım. Hemen aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki sık iğneye geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneye geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Bu sık iğnenin olduğu yere kadar geldim. Bakın buraya da yine bir sık iğne yapıyorum. Bunu köşe kısma, kısa kısma alıyorum. Şimdi aynı yere bir ve iki tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapmış oldum. Son sık iğnemin içerisine. Yine 2 sık iğne arasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yandaki 2 sık iğne arasına bir sık iğne. Yine yandaki 2 sık iğne arasına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğne boşluğuma birer tane sık iğne yaparak diğer köşeme kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaptım. Kenarda da bakın şurada köşede 3 tane batmıştık. İkinciden itibaren saymaya başlıyorum. 59 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi bu noktada bakın şurada 2 sık iğne arasındaki boşluğa da şuradaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıp 60'a tamamlıyorum. Sıra sayımı eşitlemiş oluyorum bu şekilde. Şimdi ilk başta başlamış olduğum buradaki sık iğneme batıp bir kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu noktada 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye ipimi üzerine dolayıp 1, 2 atladım. Üçüncüye batıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum.
Aynı yere tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden bakın V şeklini oluşturmuş oldum. Şimdi zincir çekmeden ipimi üzerine dolayıp 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yine 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde zikzak oluşturmuş oldum. Şimdi yine 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batarken 2 zincir, yana geçerken arada hiç zincir çekmiyoruz. 1-2 zincir, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi 1 ve 2 tane zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, işaretleyicimi de çıkarayım başlangıç noktamı. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp 1 ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Modelimin ilk sırası tamamen bundan ibaret. Zincir çekmeden 2 sık iğne atlayıp yandakine batıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Zincir çekmeden 2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne 1 ikili trabzan, 2 zincir, 1 ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde işlemimize bu şekilde tüm etrafını dolaşarak devam ediyoruz. Bu noktadayken de tabanımızı ütülemekte fayda var. Tabanımı da ütüleyip modelimin ilk sırasını kurup sıra sonunda geliyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuma kadar gelmiş oldum. Bakın şimdi sonda 1 ve 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Şuradaki kafanızı karıştırmasın, kaydırma yaptığımız için bu şekilde gözüküyor. Bakın son V'mi de yaptım. Şimdi zincir çekmeden ilk başta batmış olduğum, kaydırdığım yere, bakın, kaydırma yaptığım yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu noktada 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şurada baştaki 1, 2 ve 3 tane zincir çekmiştik. Zincirimin tepesine tığımı batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Son V'mi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Tekrar göstereyim geçişime. Bakın, kaydırma yaptığım yere ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. zincirimin tepesine tığımı batıp bir kaydırma yapıyorum. Şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. Üst kısma geçtim. İkinci sırama. Hemen bakın, şuradaki şu V'nin arasındaki boşluğa tığımı batıp bir kaydırma yapıyorum. Şimdi bu noktaya 1 ve 2 tane 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bakın, buraya 4 tane zincirimle beraber 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Şimdi ipimi bir kez üzerine doluyorum. Bakın, şuradaki V'nin bir kanadı var. Şuradaki. Buraya arkadan batıyorum. İpimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Üçlü trabzan elde ediyorum. Şimdi zincir çekmeden bakın, şuradaki aradaki boş V'mi atlıyorum. Şurayı atlıyorum. Hemen yanındaki, bakın, bir V atladım. Yanındaki şuradaki V'ye batıyorum. V'nin tek kanadına ipimi çekiyorum. 1,
ikisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. Üçlü trabzanımı elde ettim. Hemen buradaki boşluğuma, 2 zincirlik boşluğuma 5 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane ikili trabzanımdan sonra yine ipimi üzerine doladım. Bakın V'nin diğer kanadına batıyorum. Arkasından batarak bakın öne doğru alarak ipimi çekiyorum. İlkine, ikisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek üçlü trabzanımı elde ediyorum. Şimdi yine zincir çekmeden bakın ortadaki V'yi atlıyorum. Yanındaki ikinci V'ye geçiş yapıyorum. Bakın buradaki V'nin tek kanadına batıp ipimi çekiyorum. Birini, ikisini birlikte ve ikisini birlikte kapatarak üçlü trabzan elde ediyorum. Şimdi zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın zincirimin hemen yanındaki V'nin direkt diğer kanadına batıyorum. Arkadan şöyle ipimi çekip ilkine, ikisini birlikte ve ikisini birlikte alarak yine üçlü trabzan oluşturuyorum. Zincir çekmeden bakın şuradaki V'ye atlayıp hemen yanındaki ikinci V'nin ilk kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. İlkine, ikisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek üçlü trabzan elde ediyorum. Zincir boşluğuma batıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi yine bakın V'nin diğer kanadına alıyorum. Arkadan ipimi çekip ilkine, ikisini birlikte ve ikisini birlikte topluyorum. Zincir çekmeden yine bakın bir V'ye atlayıp ikinci V'nin ilk kanadına batıyorum. İlkini, ikisini birlikte ve ikisini birlikte topluyorum. Üçlü trabzan yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğuma hemen buradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Şimdi hemen ipimi üzerine doladım. V'nin diğer kanadına da batıp yine üçlü trabzan yapıyorum. Yine bakın modelime devam ettiriyorum. Toparlanmalarım başladı. Son kez göstereceğim. Bakın son olarak son modelimi kurdum. Buradaki V'ye atlıyorum. Hemen ikinci V'ye geçiyorum. İlk kanadına batıp ilkini, ikisini birlikte ve ikisini birlikte topluyorum. Aradaki zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Son olarak V'nin diğer kanadına bir üçlü trabzan yapıyorum. Modelim ikinci sıramda da tamamen bundan ibaret. Aynı işlemleri tekrarlayarak bir V atlıyoruz, ikinciye model kurulumunu yapıyoruz. Bir V atlıyoruz, ikinciye model kurulumunu yapıyoruz. Bu şekilde başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Evet, modellerime bakın aynı şekilde devam ederek ikinci sıramın sonuna da geldim. Bakın son olarak bir tane V kaldı. Bu arada boşluk olarak kalacak. Son modelimi tamamladıktan sonra bakın şurada bir V var. Başladığım yerde de 1, 2, 3, 4 tane hatırlarsanız ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bunu bu kısma bağlayacağız. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki ilk V'nin kanadına bakın. Şuradaki V'yi atlıyorum. Aradaki V'yi. İlk başta başlamış olduğum ortasına battığım V'nin diğer kanadına batıyorum. İpimi çekip bir ilkini, ikisini birlikte ve ikisini birlikte alarak üçlü trabzan elde ediyorum. Burada 4 tane yapmıştık.
trabzanımızı şimdi hemen buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. 5'e tamamlamış olduğum zincirimle beraber. Şimdi bağlarken bakın şuradaki zincire atlayıp şurada 3. trabzanımın yani başlangıçta bir zincir ve 2. trabzanım. 2. trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde geçişimi de sağlamış oldum. Şimdi hemen 3. sıramda modelime tekrar başlayacağım ve kurulumunu yapacağım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp zincirimi çektikten sonra şuradaki aradaki bakın şurada birleşim boşluğuna batıyorum. Şöyle üçlü trabzanlarım arasındaki boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk V'mi oluşturmuş oldum. Zincir çekmeden bakın şurada 5 tane arada yapmış olduğum 5 tane trabzanımın üçüncüsüne tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi yine bakın ikinci V'mi de oluşturmuş oldum. Şimdi yine bakın üçlü trabzanların arasındaki boşluğa batıp zincir çekmeden bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. V'mi oluşturdum. Zincir çekmeden yana geçiyorum. 5 tane ikili trabzanımın üçüncüsüne tığımı battım. Bir ikili trabzan, 1 ve 2 zincir. Aynı yere bir ikili trabzan daha. Bir V daha oluşturmuş oldum. Yine bakın zincir çekmeden bu üçlü trabzanların arasındaki boşluğa bir ikili trabzan, 1 ve 2 zincir. Aynı yere bir ikili trabzan daha. Zincir çekmeden 5 tane trabzanımın üçüncüsüne bir ikili trabzan, 1 ve 2 zincir. Aynı yere bir ikili trabzan daha. Zincir çekmeden üçlü trabzanlarımın arasındaki boşluğa bir ikili trabzan, 1 2 zincir. Aynı yere bir ikili trabzan daha. Zincir çekmeden 5 tane trabzanımın üçüncüsüne bir ikili trabzan, 1 ve 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha. Bu sıramda bu şekilde ilerliyor. Üçlü trabzanların arasındaki boşluğa bir V yapıyorum. 5 tane trabzanımın üçüncüsüne bir V yapıyorum. Üçlü trabzanların arasına bir V, 5 tane trabzanımın üçüncüsüne bir tane V yaparak sıra sonuna kadar başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Ve modellerimi tekrarlayarak yine bakın sıra sonuma kadar geldim. Şurada son olarak üçlü trabzanımın boşluğuna da batmış oldum. İlk başta hatırlarsanız 3 tane trabzanımın 3. trabzanımın tepesine batmıştım. Buradaki 5'li trabzanımın yine aynı yere batarak bitireceğim. Şimdi bakın bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Buradaki üçlü trabzanımın yine ortasına batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden yana bağladım. Şimdi bu noktada 1 2 zincir çekip burada 1 2 ve 3. zincirimin tepesine tığımı batıp bir kaydırma yapıyorum. Yine bakın yandaki modelim bakın tam üçlü trabzanlarımın ortasına yaptığım V'nin olduğu boşluğa geçiyorum. Şuraya. Bir kaydırma da buraya yapıyorum. Modelimi buradan kurmaya başlayacağım. Tam orta kısma denk getirerek 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Yine alt kısımda yaptığım gibi başlıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yaparak zincirimle beraber 4 tane ikili trabzan elde ediyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi yine ipimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki yine trabzanımın V'nin ikinci kanadına batıp bir üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden bakın şurada
beşli trabzanın ortasına yaptığım V'ye atlayıp yanındaki V'ye geçiyorum. Yani altta yapmış olduğum işlemin birebir aynısını uyguluyorum. İkinci sıramda yapmış olduğum işlemi. Sadece başlangıçta başlarken önemli olan tam bu orta kısma, şu trabzanlarımın olduğu yere modelimi kurmak ki görüntü güzel olsun. Üst üste yaparsanız marullanma olabilir. Yani modeli buraya değil de burada beşli trabzanımın tam ortasına yaptığım V'ye kurarsanız bu şekilde yukarıya doğru bir marullanma olur. Tam ortaya denk getirdiğinizde model birbirini tamamlamış olacak. Şimdi ileride daha net gözükecek. Üçlü trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden bakın ilk V'mi atladım. İkinci V'ye, yani üçlü trabzanın arasındaki V'ye geçişimi sağladım. Buradaki ilk trabzanıma yine üçlü trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Şimdi ortaya yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi yine bakın V'nin diğer kanadına bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden aradaki V'mi bırakıyorum. Tam bakın bıraktığım V beşli trabzanımın üstüne denk getirdiğim V'ye denk geliyor. Hemen yanındaki V'ye geçip ilk kanadına bir üçlü trabzan yapıyorum. Ortaya zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine V'nin diğer kanadına üçlü trabzan oluşturuyorum. Buradaki V'ye atlayıp hemen yanındakine bakın tam üçlü trabzanın arasındaki V'ye. İlk kanadına yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın modelim bu şekilde oluşmaya başladı. Yani buraya yaparsam genişleme olacaktı ama tam ortaya denk geldiği için model birbirini kurdu. Bir sonraki sırada da şuradan tam bu ikisinin ortasına yine denk getireceğiz. Hemen üçlü trabzanımı yaptıktan sonra zincir boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört ve 5. Yine V'nin diğer kanadındaki ikili trabzanıma, diğer kanadına üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bakın son kez gösteriyorum. Artık modelim, çantamın üst kısmı tamamen bundan ibaret olacak. Şuradaki V'ye atlıyorum. Tam 5 tane trabzanımın tepesine denk gelen V'ye atlayıp modelimi üçlü trabzanımın arasındaki V'ye kuruyorum. Buradaki ilk V'ye bir üçlü trabzan yapıyorum. Ortasına 5 tane ikili trabzan. 3 4 ve 5. Yine diğer kanadıma bir tane üçlü trabzan. Evet. Modelim artık bu şekilde belirginleşmeye başladı. Tamamen aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Başlangıçlarımız da aynı. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir sonraki sıramızda yine V'lerin kurulumunu yapacağız. V'lerin kurulumunu yaparken ne yapıyorduk? Şu trabzanların arasına bir V, 5 tane trabzanımın üçüncüsüne bir V. Üçlü trabzanlarımın arasına bir V ve beşli trabzanımın üçüncüsüne bir tane V. Modelimi kurarken de neye dikkat ediyorum? Kesinlikle bakın şu yelpaze diyelim. Yelpaze modelimi kurarken tam üçlü trabzanımın arasına denk gelen V'nin üzerine kuruyorum ki görüntümde bozulma olmasın. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar model kurulumuma devam ediyorum. Aynı modeli tekrar ederek yeteri uzunluğa kadar geldim. Bakın son olarak da bu şekilde kaydırmamı tamamladım. Son bakın şurada trabzan yaptığım sırada bitirmiş oldum modelimi. Kaç sıra
yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra halinde tamamlamış oldum. Şimdi hemen ölçüsünü de paylaşayım. Tabandan itibaren şu şekilde bakın 29,5 santim uzunluğunda, 29-29,5 santim uzunluğunda olmuş oldu. Bu ölçü benim için yeterli oldu. İstediğiniz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık çantamın sap kısmına geçişimi sağlıyorum. Bakın sapımın bir tanesini şu şekilde hazırladım. Hemen bunun ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Şöyle. Şu şekilde bakın 67 santim uzunluğunda olmuş oldu. Uzunluğu da uç kısımlarına şu şekilde dikiş payı bıraktım. Daha sonrasında dönerek ördüm. Şöyle ayarlayıp tam dikiş kısmından şöyle ayarlayarak bakın, dikişimi sağlayacağım. Hadi sapımızın yapımına başlayalım. Çantamın sapı için öncelikle bakın bir bağlama zinciri çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çekiyorum. 8. zincirime batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine yine bir sık iğne. Bu şekilde her bir zincirime birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. İğnelerimi yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. 8 tane sık iğne elde etmiş oldum. Daha kalın bir sap isterseniz, daha enli bir sap isterseniz daha fazla sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Daha ince bir sap isterseniz sık iğnenizi burada yine ayarlamasını yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. İkinci sırama geçişimi sağlıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yine yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine 8 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Orada da yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 8 sık iğnemi 5 sıra halinde devam ettiriyorum. Ve sık iğnelerimi yaparak bakın 5 sıra tamamlamış oldum. Şimdi bu noktada hemen buradan örgümü şu şekilde alıyorum. Diğer ucuna batacağım. Şöyle çevirdim. İlk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yine bakın böyle 8 tane sık iğnemin her birini örüyorum. Döne döne öreceğim artık. Yanındakine ve yanındakine. Son sık iğnemin olduğu yere de geldim. Sık iğnemi tamamladım. Direkt yanındakine geçiyorum. İlk sık iğneme battım. Yanındakine geçtim. Yanındakine geçtim. Bu şekilde yuvarlak şekilde her bir sık iğneye birer tane sık iğne yaparak döne döne, zincir vesaire hiçbir şey yok. Sadece sık iğneleri örerek tamamlayarak yeter uzunluğa kadar devam ediyorum bu şekilde. Şimdi yeter uzunluğa kadar gelmiş oldum. Bakın sık iğnemden itibaren şuradan baştan itibaren uzunluğunun ölçüsünü şöyle vereyim. 63 santim olmuş oldu. Ölçünüzü dilediğiniz gibi yine ayarlayabilirsiniz. Hemen sık iğnelerimin yapımına baştaki gibi bakın dikiş payı bırakmıştım. Aynı o şekilde dikiş payımı bırakarak ilerleyeceğim. Öncelikle bakın şöyle bir tığım batayım. Karşılıklı olarak sapımı düzelttikten sonra şöyle ayarlıyorum. Tam bakın orta boşluğuna denk gelecek şekilde. Şöyle düz tuttuğumda tam orta boşluğuna denk gelecek şekilde. Bakın tam sık iğnem şu kısımda. Dikiş yaptığımda yamulmaması için düz olduğundan emin olduktan sonra bakın tam şu boşluğa şurası denk gelecek. Şöyle hemen buradan bir tane zincir çekiyorum. Son olarak ördükten sonra dönüyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Yine 8 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. Bakın son
Şuraya batmışım zaten. 8 tane sık iğnemi yine aynı şekilde elde etmiş oldum. Aradaki boşluğu açmış oldum bu şekilde. Bir tane zincir çektim ve örgümü çeviriyorum. Dibindekine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. İlk başta yapmış olduğumuz işlemin tam tersini uyguluyoruz. Yani şu an ikinci sıramdayım. 5 sıra halinde tamamlıyorum ve çantamın sapını da bitirmiş oluyorum ve dikiş kısmına geçişimi sağlıyorum. Bunu da tamamladıktan sonra şöyle bir tanesini de hemen gösteriyorum. Çantamı şöyle ortalıyorum kenarlardan. Şimdi hemen askımı şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın şu boşluklu olan yer çantamın şöyle birleşen kısmına denk gelecek. Şu şekilde. Ki içeriden daha düzgün bir görüntü elde edeyim diye. Şöyle hemen yanına karşısına ayarlıyorum. Aynı şekilde. Şöyle şu aradaki boşluk yeterli. Hemen şu şekilde yine bakın iç boşluk kısmını çantanın içine gelecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle hemen ölçümüne bakayım. Böyle şuradan 13 santim ve buradan da tam 13 santim bırakmış oldum. Aradaki boşluk da şu şekilde 16 santim olmuş oldu. Dikişimi bu şekilde bakın içten yapıyorum. Tam karşısına denk gelecek şekilde de diğer askımı dikiyorum ve çantamı artık hazırlamış oluyorum. Çantamı da tamamladım. Bakın askısını da şu şekilde dikmiş oldum. Astarlamadan henüz belki ilerleyen zamanlarda astarlarım, videoyu da uzatmamak, bekletmemek adına hemen çekimini yaptım. Astar yapmak isteyenler için astarın bilgisini de paylaşmak istiyorum. Nasıl yapacağınıza dair yüzeysel olarak. Şimdi bakın astarınızı yaparken öncelikle doğru ölçüyü belirleyebilmek çok önemli ki çantanızda toparlanma, astardan sonra toparlanma vesaire olmasın diye. Şimdi öncelikle ölçünüzü, astarınızın ölçüsünü belirlerken ne yapıyorsunuz? Tabanı ölçüsünü baz alıyorsunuz. En kolay yöntemi anlatacağım. Mesela atıyorum benim tabanım şu anda 30 santime, şurası da 10 santim uzunluğunda olmuş olsun. 30 ve 10. Uzun kenarı 30, kısa kenarı 10 diyelim. Örnek veriyorum. Şimdi öncelikle tabanımızın ölçülerine göre dikdörtgen bir parça kesiyoruz astarımız için. 30'a 10 şeklinde, iki kenarı 10, karşılıklı uzun kenarları da 30 santim şeklinde. Daha sonrasında taban astarımızı hazırladıktan sonra üst kısmına geçiş yapacağız. Üst kısmına geçiş yaparken de uzun bir dikdörtgen parça hazırlıyoruz. Tabii bunun tabanı kestiğimiz zaman 30'u 10 şeklinde kestiğimizde birer santimde dikiş payını kesinlikle unutmuyorsunuz ki birleştirme kısmında astarınız daralmasın diye onun detayını da vereyim. Şimdi tabanımızı hazırladık birer santim dikiş payıyla beraber. Daha sonrasında taban astarımızı hazırladıktan sonra üst kısmının astarına geçiyoruz. Bunun için de dikdörtgen uzun bir parça yapacağız. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Yine tabanı baz alıyoruz. Üstten ölçmeye kalkarsanız toparlanmalar vesaireler olacak. O yüzden birebir ölçüsünü ayarlayabilmek için kesinlikle taban üzerinden ilerlemenizde fayda var. Doğru ve net hem de en kolay ölçüsünü bu şekilde alabilirsiniz. Yoksa taban toparlanır, çantanın üst kısmı toparlanır vesaire vesaire. Şimdi tabanımızın ölçüsünü almıştık. Ne demiştik? 30 ve 10 santim uzunluğunda. Şimdi bu üst kısmının uzunluğunu belirlemek için dikdörtgen bir parça yapacağız ya. Şöyle uzunca bir dikdörtgen parça yapacağız. Şimdi dikdörtgen parçanın uzun kenarını belirleyebilmek için ne yapıyoruz? Şurası 30 santimdi. Burası 10 santimdi. 30, 10. 30 artı 10 artı 30 artı 10. Ne yaptık? 30, 30, 60. 10, 10, 80. Toplamda 80 santimlik tüm tabanımın kenarı ölçüsü oldu. 80 santimlik uzunluğunda bir çizgi çekiyoruz öncelikle dikdörtgenimin uzun kenarı için. Yani çantamın tüm etrafı 80 santimmiş. Daha sonrasında ne yapıyorum? Dikdörtgen parçamın uzunluğunu belirleyebilmek için de şuradaki bakın ölçüyü alıyorum. Şu tabandan itibaren çantanın ağız kısmına kadar olan ölçümü alıyorum. Benim kaç santimmiş? 30 santimmiş. Bundan bir yukarıda bir aşağıda birer santim dikiş payı bırakarak ve dikdörtgen parçamın da kenarlarından dikiş payı bırakarak birer santimlik kesiyorum. Yani toplamda 80 santim uzunluğunda
Ve 30 santim genişliğinde bir dikdörtgen parça elde etmem gerekiyor. Bunların da her bir kenarına birer santim dikiş payı bırakıyorum. Daha sonra kenardan herhangi bir köşemden başlıyorum. İki parçamı birleştirerek, dikerek tüm parçamı birleştiriyorum. Son olarak mesela şu kenarım kaldı diyelim. Bu kenarı da dikip daha sonra çantamın içerisine astarımı yerleştiriyorum. En kolay formülü bu şekilde kısaca anlattım. Daha önceden astarlama videosu anlattığım kısımlarda oldu. Bu çanta için de özel olarak belirtmek istedim. Ve anlatırken gerçekten yoruldum. Çantamın yapımı da genel olarak bu şekilde, astarlamasının bilgisini de verdim. İsterseniz buraya bir çıt ekleyebilirsiniz. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorumlara ekleyin. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.